şey okeymiş. Evet. Şimdi arkadaşlar, Evet. Pollyanna öldü, savaşçı doğdu koyduk yayının adına. çünkü Neptün balıktayken daha kabullenici ve biraz daha saf bir iyimserlik içindeydik. Şimdi hayatım Neptün koça geçiyor. Bu balıkta içimizdeki Pollyanna tam olarak neden veda ediyor? Bizi nasıl bir aslında uyanış bekliyor? benim Anlat. kendi görüşüme göre ölen kalan yok. Ama bizi Neptün balıktayken iyice bir yediler, affetme üzerinde. Bizi iyice bir patakladılar. Kendi öz saygımızla alakalı. Onu affet, bunu affet. İnsan Allah'ın Hazretullah'ı, yani Allah'ın tüm özelliklerini kendi varlığında barındıran bir canlı. E, Böyle bir, yani şimdi Esma-i Hüsna'dan gitmek istemiyorum. Tüm sıfatlardan da gitmek istemiyorum. Ama e, Allah intikam alanların, yani müntekim intikam alanların en iyisidir. Hayır. Ayeti var. Kim gibi bir isim varken, Kahhar gibi bir isim varken, bütün bunları reddedip bir saflaşma. Nereye saflaşıyorsun arkadaşım? Sen dengede olmak zorunda kalan. Yani dengede olmak zorundasın. Öfkeni de kontrol altında tutacaksın. Kinini de kontrol altında tutacaksın. Ama bu duyguları tamamen reddetmen demek, siyah bir duvara beyaz boya yapmaya benzer. Alttan illa görünecek o. Ne dediler? Ağırlık yapıyor sana. Affet, kurtul, devam et, gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Yani tüm renklerin hakkını vermeden beyaza ulaşamazsın. Resim yapan arkadaşlar varsa aramızda, onlar beni daha iyi anlayacaklardır. Ee, Yani birbirini nötrleyen bir takım konuları geçmeden beyaza ulaşamazsın. Öfke de olacak. Şimdi Neptün geçti. Satürn de 14 Şubat'ta geçiyor. Ne kadar enteresan. 14 Şubat tüm dünyada işte Valentin, aşkla, sevgiyle alakalı bir günde Satürn, bence bunda da bir espri var. Yani gökler epey bir atiye alıyorlar insanoğlunu. O gün ben noktasına geçiyor Satürn. Önce ben. Aşkından ölsem de önce ben. Sen benim her şeyim olsan da önce ben dedirtecek 2,5 yıl boyunca. Neptün'ün seyri daha uzun, 14 yıl kadar. Onun birazcık daha insanlığı, tüm insanlığı, özellikle Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlakları, yani öncüleri e, bir şey yapabilir, tembelliğe itebilir, adam sendecilik, yani ama Mars Neptün bir araya geldiği zaman düşünebiliyor musun? Refleks, hayal edip eyleme geçmek, bütün bunlar ortaya çıkabilir ki Aslan Dolunay'ında Epstein dosyası bir daha hortladı. Çocuklar, işte depremde ülkemizde ölen çocuklar falan, düşmekle alakalı, Kibir Dağları'ndan düşmekle alakalı konudur demiştik. Evet. 17 Şubat'taki tutum ve onun etkileri çok sert geliyor. Ee, Ve çok önemli insanlar, çok üst düzey insanları yerle bir ediyor şu anda sanat camiasında, politikada, efendime söyleyeyim, dünya siyasetinde ve iş Evet. dünyasında Kral, saygınlığı. evet. Kralların değişimi, kralların yerinden oluşunu göreceğiz. Seyredeceğiz bakalım. Yani çok uzun zamandır zaten devam eden bir davaydı. O da sürekli bir şey oluyor, hortluyor. Aslan Dolunay'ı netlik kazandırdı. 17 Şubat sonrasına da bakacağız. Şimdi gelelim e, Neptün Koç burcundayken. Şimdi özellikle baş bölgesiyle alakalı problemler, sağlık konuları hız kazanabilir. Neptün bilinçaltıyla, ilhamlar noktasıyladır. Ve şöyle bir geçer gibi yaptı. Tekrar balık burcuna döndü Neptün. Ama ne getirdi? Alzheimer'la alakalı ciddi tedavilerin ortaya çıkmasını getirdi ki ben de iyice böyle bir yerleştim Koç burcuna. İnsan beyniyle alakalı, insan şu baş bölgesi, ki 5 duyumuzun hepsi de baş bölgemizdedir. Duymak, işte takmak.
koku görmek falan, ten, cilt, hepsi baş bölgemizdedir. Tüm bu 5 duyudan da bir öteye geçirecek insanların Neptün. Yani hem bir uyanışa geçirip eylem, çünkü Mars noktasına geliyor Koç burcunda. Mars enerjisiyle çalışacak Neptün. Hem eyleme geçirecek hem de böyle bir boş vermişlik hissiyatına da sürüklerken diğer taraftan da içsel zenginliği ortaya çıkacak. Balık burcundaki o her şeyi affedeyim, efendime söyleyeyim, hiçbir şeyden nefret etmeyeyim, her şeye sonsuz sevgi falan filan, işte dünyayı omuzlayayım da şikayet etmeyeyim. Değil arkadaş, o devir bitti. Artık özellikle önümüzdeki 2,5 yıl boyunca eşim mi? Hayır arkadaşım, ben. Eril bir burçta olduğu için de Neptün balıktayken prenses erkekleri yaratmıştı. İnşallah o prenses erkekler de bir uyanırlar. Satürn Koç burcundayken bir şöyle disipline gelirler. Dünyadaki çünkü eril ve dişil dengesi bozuldu. Sedacığım. Evet. Şimdi Evet. Hem dengesi, alma verme tamamen bozuldu ve eril dişil dengesi de bozulmuştu. Neyse. Çok mesuduz bence, değil mi? Koç'ta daha iyi Neptün. ya Neptün Koç'ta ne getirir? İşte daha gelmeden dünyadaki yağış miktarı arttı. Satürn Koç dediler ki işte kuraklıktır. Gerçi Satürn balıktayken bayağı kuraklık oldu ama şu anda şeye giderken hmm, Koç burcundayken dünyadaki işte suyla alakalı konuları epey bir düzenleyeceğini düşünüyorum ben. Şimdi 1997 yıllarında Neptün Koç'ta, Satürn Koç'taydı. O yılları bir gözümüzün önüne alırsak şimdi 97 97 96 97 doğumlular Satürn döngüsü yaşıyorlar. Onların Satürnleri Koç'tu. Onların hayatlarında hızlı değişimler, eyleme geçme, olgunluğa Neptün etkisiyle. Yani şu önümüzdeki yıl özellikle 97, 96, 97, 98 doğumlular hayatı kaçırdım endişesiyle, hayallerime ulaşamadım endişesiyle hızlı eylemlere girişecekler. Yani 30'un eşiğindeki o panik halini yaşayacaklar. Bilgisayarımı kapanıyor tekrar açılıyor. Evet, açalım. Bir Peki ben buyur, Hı. buyur canım. Peki ben bir soru sorayım. Şimdi Neptün hayallerimiz, Koç ise biraz daha bizim saf eylemimizi temsil ediyor. Bir konu çıkar mı ortaya? Ne getirir sence? Yoksa körü körüne bir cesaretle gerçekleşen durumlar olur mu? Aslında Koç en masum, en halimiz, saf halimiz. Çünkü Boğa burcundadır benliğimizin gelişmesi. Yani ergenliğe kadar olan süre, özellikle ömrümüzün ilk 6-7 yılı Koç burcuyla alakalıdır. Yani masumdur, sabi dediğimiz şeydir, günahsız, saf dediğimiz şeydir. İşte burada Mars etkisi de, yani Koç'ta Mars etkisi de şöyle söyleyebilirim. Refleks, çocuk refleksleri düşünmeden harekete geçmektir. Neptün bunu nötrleyecek bence bilinçaltıyla beraber daha sel tavırlara. Yani dengeli, Satürn zaten önce bir disipline sokacak Koç burcu. Yani otur bakayım çocuğum şurada sen. Al oyuncağını güzelce oyna deriz ya hani bazen çocuğu. İşte bu Evet, tavrı olacak. evet. 2,5 yıl boyunca. Daha sonraki Neptün Koç seyrinde de e, bilinçaltımızla, yani iç sesimizle, kalbimizle eyleme geçme. Ama eylemsizlik diye bir şey yok. Balık Neptün'de hep hayal kurduk, hep teslim olduk, hep Allah'a havale ettik. Ondan sonra hep yarınlara inandık, hep ümit ettik. Ama Neptün Koç'tayken artık düşüncemizi, hayallerimizi eyleme dökmek için birazcık vaziyet almak zorundayız. Şimdi dünyadaki Neptün Koç, Satürn Koç seyrini incelediğimiz zaman e, zaten tarih tekerrürden ibarettir. Göksel fenomenler de bu tekerrür dairesi içinde sürekli böyle bir helezonik şekilde
hareket ederler ki insan da o şekilde de kendi tekrarlarına düşer ya da olgunluğa ulaştığı zaman da buradan çıkar gider. Ee, Ben özellikle ilk şu dönemde Satürn ve Neptün'ün Plüto'dan aldığı 60'lık etkisiyle şu dönemde özellikle öncü burçların ve sabitlerin Kova Plüto'dan dolayı Allah'ın kudretine inanma noktasında cesaretli davranmalarını tavsiye ediyorum. Yani uzun zamandır yapamadığımız, efendime söyleyeyim, ne zaman gelecek bunun vakti dediğimiz Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar, Kovalar, zaten Akrepler tıkır tıkır gidecek. Onu geçen canlı yayında da söylemiştim. Eyleme geçmekten korkmasınlar. Güneşin hayat enerjisinin en yüksek olduğu, güneşin yücelimde olduğu burç Koç burcudur. O yüzden de çocuklar her şekilde hayattan zevk alırlar. Bu da zaten Koç'un özelliklerindendir. Koç çünkü çocuklar ergenliğe kadar olan dönemdir. İşte çocukların her şekilde hayattan keyif alma sebebi e, Güneşin Koç burcunda, Hay enerjisinin Koç burcunda yüceliyor olmasından dolayı. Bu yüzden Neptün Koç öyle korkulacak gibi bir şey değil. Kendi evindeyken tüm potansiyelini ortaya koyuyordu Neptün Balık burcundayken. O yüzden bir rehavet vardı, bir uyuşukluk vardı ve çok üzgünüm ki dünyada keyif verici maddelerle alakalı da yükselme, işte sentetik uyuşturucular vesaire, Evet. bütün bunlar Neptün balıktayken yükseldi. Şimdi sigaradan bile nefret eden gençler, efendime söyleyeyim, daha hayatı farklı yaşayan bir nesille karşı karşıya kalacağız. Ama özellikle 95 sonu, 96, 97, 98 doğumlular, hayatı kaçırdım diyenler, 96, 97, 98 doğumlu koçlar, yengeçler, teraziler ve oğlaklar sizin için hayallerinize yürüme, hayalleriniz için risk alma, hatta belli bir noktada reflekslerinize güvenme zamanı. Harekete geçin arkadaşlar. Hayat beklemiyor. 30'dan sonrası gerçekten çok zor geçiyor. Sevgili Meltemcim geldi canlı yayına. Meltemcim iyi akşamlar. Meltem benim komşum, çok sevdiğim Hoş komşum. O da balık. geldiniz. O da 2011'den bu yana e, hayatında işte tüm balıklar gibi hedefi görememe, ileriyi görememe, sisler içinde kalan bir de Evet. hem yükselen hem balık olduğu için özellikle yükselen balıklar çok zorlandılar. 2011'den bu yana önünü göremeyen, işte ne yapacağını bilemeyen, böyle karanlığın içinde kararlar verip hayatını devam ettiren ve çok bunalan taraftı balık burçları. Koçtayken özellikle eyleme geçecek olanlardan biri de tabii balık burcu. Çünkü Güneş merkezli baktığımız zaman Güneş'in ikinci evidir Koç burcu. Balık burçlarının ikinci evi Koç burcudur. Onlar da mücadele etmeye, eyleme geçmekte hızlanacaklar. Evet, Sedacığım. Ay Peki, böyle peki Neptün çok uzun süre bir burçta kalıyor biliyorsun yani yıllarca kalıyor. Geçmişte Neptün Koç burcuna olduğu döneme baktığımızda dünyada çok büyük değişimler ve devrimler görmüşüz. Sence bu savaşçı ruhu dijital dünyada mı yoksa toplumsal değerlerde mi daha çok hissedeceğiz? Nasıl olur? Plüton Kova burcunda, yani topluluklarda, özellikle alanda orada bir güç, kuvvet, kudret var. Regulus 2014 yılından beri, yani kralların yıldızı 0 derece Başak'ta, hizmet noktasında, hizmet edenlerde. Onun tabii tam potansiyelini ortaya çıkarması Regulus Başak 2030'u geçecek. Evet, daha önce devrimler yaptığı savaşlara sebep oldu. Bir bakalım Canikom. Neptün Koç, daha önceki seyirlerinden de gidebiliriz. Dijital anlamda bir savaşa ihtimal vermiyorum. Çünkü iki denge, Plüto ve Uranüs, dijitalin başında 120'lik atacaklar yakında birbirlerine. Yani Uranüs ikizlerden geçerken Plüto Kova burcunda Destek hava var aslında, değil mi? Destek var yani. Oradan bir destek alacak ama bu toplumsal değerlerde daha fazla hissedeceğiz galiba. Yani bu yozlaşmayı falan belki biraz bir düzeltir diye umuyorum.
Kesinlikle bilginin değer göreceği zamanlardayız. Uranüs bakın, Uranüs en üst bilinçtir, en baş öğretmendir. Türkiye Cumhuriyeti haritasında da Uranüs Atatürk'tür. Benim şahsi görüşüme göre. Diğer astrolog arkadaşlar farklı düşünebilirler. Ama benim şahsi görüşüme göre Türkiye Cumhuriyeti haritasında Uranüs Atatürk'tür. Aynı şekilde baş öğretmendir. Tüm ikizler burcunun yani ticarette, eğitimde, toplumda, iletişimde tüm yozlaşmayı düzeltecek o. Yani dört kutbu olan, nereden çakacağı belli olmayan, tersine tersine dönen bir Uranüs'ten bahsediyoruz. Ve gerçekten de önümüzdeki 7,5 yıl, yani Uranüs ikizler seyrinde tokadı nereden yediğimizi bilemeyeceğiz. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. evi ikizlerdir. Yani bir takım perde arkası olaylarla biz hissederek ya da hissetmeyerek bir hizaya sokacak bizi. Çünkü benim isterse cüce gezegen desinler, isterse uydusu kendinden büyük, Charon, Plüto'dan büyüktür desinler. Benim haritada kuvvetine ve kudretine en güvendiğim gezegen Plüto'dur, Hızır Aleyhisselam'dır. Neptün de İlyas'tır, suyla alakalı. Yani ilk güzelliği ben e, Plüto Neptün 60'lığında göreceğimizi düşünüyorum ki dediğim gibi bu bir Hızır İlyas enerjisidir. Evet, o da Ne karşılığı. Hı hı. o ya onu bir deneyimleyeceğiz inşallah. Ha nedir? Her doğum Tarih sancılıdır. verelim mi? Tarih Nasıl? verelim mi? Tabii. Tarih olarak bu süreç yani Plüto, Neptün 60'lığı yaklaşık Önümüzdeki 2 yıl retro yapıyorlar, şey yapıyorlar. Ee, bu hep orada. Salına Yılbaşı. salına. Evet öyle. Ya ikisi de yavaş gezegen ama Neptün ve Plüton'un mottosu şudur. Allah'ın değirmeni yavaş döner ama ince öğütür. Yani bence karmanın solütücüsü, karmanın en güçlü vurgusu Plüto'dur. Direkt olarak Neptün'le. Yani tüm kaydı tutan Plüto'dur ve bunu bilinçaltına empoze eden Neptün'dür. Evet, evet. Çünkü berzah alemiyle alakalı bir gezegenden bahsediyoruz. Aşikar olması yani Hades enerjisi, yerin altının yerin üstünde zahir olması konusudur Plüto. Neptün de yine bilinçaltı ile alakalı bir konudur. İkisi de karanlık gizli gibi görünse de işte mafyatik bir takım konular, bilmem neler. Şimdi bakıyoruz yani eski mafya liderleri daha fazla hizmet etmeye başladı gibi bir şeyler. RS'yi görüyoruz yakın tarihte. Evet arkadaşlar. Ben hala bilgisayarımın azizliğine uğradığım için 2 saniyenizi sen o istersen orada Sedacığım bize Neptün enerji boyutundan yani hayallerimizi imgeleme tekrar işte bilinçaltında imgeleyip onu dünyaya, fiiliyata dökebilmeyle alakalı bir kısmı var. Bunun gücünü de Evet, yine evet. ondan. Aslında ben daha ziyade bu Neptün'ün bitkilerdeki tohumun toprağa yırtıp çıkmasına çok benzetiyorum. O savaşçı enerjisini orada gösterecektir bize Neptün. Ruhlarda da tabii ki yukarıyla daha fazla iletişime ve irtibata geçebileceğimiz e, işte zaten daha önceki yayınımızda Gülşah bahsetmişti. Hem koçtan kaynaklı baş bölgesi, kafa vesaire bölgesindeki hem duyu organları hem de bu yolla yani işte telepati mi dersiniz, hipnoz uygulamaları mı dersiniz, EFT uygulamaları mı dersiniz? Birçok bu tip e, yani aslında kadim ama hepsi işte artık yeniden sunulan işte çeşitli tekniklerle insanların gerçekten hayallerine ulaşabilmesi e, ya da işte bilinçaltı kayıtlarındaki bazı konulardan kurtulabilmesi, e, evrilebilmesi için bunları kullanacağız. Güzel olacak Neptün Koç.
Evet yani Fransız ihtilali falan yaptı geçen sefer. Yani orada da avam halkın uyanışı. O dönemde de gerçi o zaman Pluto Boğa'daydı. Yani e, Neptün'ün arkasında kalıyordu. Ama şimdi daha önce Fransız ihtilalini yok pardon Fransız ihtilali 1870'te Koç burcunda 70'lerde 60'larda Koç burcunda yani özellikle bizim ülkemizde çok ağır şeyler yaşattı biliyorsun. E, Darülü Umumiye'yi falan bütün devletin kazançlarının yabancı şirketlere bırakılması konuları falan hep Neptün Koç döneminde Evet, Tanzimat gerçekleşmiş. Fermanı dönemleri galiba değil mi? Meşrutiyet, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet o dönemler. Yaşatmıştır. Benzer konulardan geçer miyiz? Geçeriz. Tekrar bir değişime gider miyiz? Gideriz diye düşünüyorum ben. Gerçi o dönemlerde bir de şöyle bir şey var. E, Zaman konusu daha yavaştı. Yani insanoğlu olarak biz hızlanan zamanın farkına değiliz. Artık zaman çok daha hızlı. Dünyanın ekliptik düzleminden dolayı çok daha hızlı bir zaman boyutunun içindeyiz. Şimdi çok enteresan bir önceki Neptün Koç'tayken Uranüs Yengeç burcundaymış. Yani bunlar birbirini kareliyorlarmış. Şimdi Neptün'ün Koç'a geçtiğinde bizi Jüpiter karşılıyor. Yengeç burcunda yine. Yani bu da ülkeler, vatan, toprak bütünlükleri, vatanseverlik, milliyetçilik bununla alakalı konuları tırmandıracaktır tüm dünyada. Evet, Ee, oradan asker, oraya vurdukça tabii. Askeri güce yatırım daha fazla olacaktır. Hani eskiden fiilen somut olarak e, asker gücü vardı. Şimdi daha dijital, daha teknolojik konularda ülkenin güçlenmesine girecektir. Ama kişisel iz düşümüne bakalım biz bunun. Yani önümüzdeki dönem özellikle öncü burçlar için hem fırsat hem de ne yaptığını bilememe. Ben bu konuyu fırsata dönüştürmenin en iyi yolu nedir? E, Bir şeyler yapmaktır, beklememektir, Uygulamak. Evet. uygulamada kalmaktır. E, Şimdi zaten öncüler talimliler. Çok uzun bir zaman Oğlak Burcu'ndaki Plüto'dan dolayı öncüler iyice bir disipline oldular. İçlerindeki tüm cevher ortaya çıktı. Şimdi hayallerini yani o ortaya çıkarttıkları yetenekleri e, hayal etme ve eyleme geçme şeklinde yani Neptün Koç enerjisiyle hayatlarına katma zamanı. En çok da yani karşıt etki alacak olan teraziler için çok büyük fırsatlar sunacak. Çok büyük fırsatlar gelecek terazi burçlarına. Nedense yani önümüzdeki dönemi ben en çok terazi ve akrep burcu için şanslı görüyorum. Terazi yerleşimi olanlar ve Evet. akrep olanlar için. Evet. Aslanlar Yani çok çekti teraziler geçtiğimiz 2,5 yıl. Yani üzerlerinden bir güney düğüm geçti. Çok zordu yani değil mi? Artık. Güney, ya Güney düğümü geçiyor. Şu anda Kova burcuna doğru gidiyor. Balık Başak hattından. Kova aslan tutulmaları başlayacak. Zaten Kova aslan tutulmaları hiç şaşmaz. Halkın haklarına sahip çıkmasıdır. Krallarla karşı şimdi bir de Kat Kova'da Gat Aslan'da olacak ve bir Gat Jüpiter kavuşumu yaşayacak Aslan burcunda. Tüm dünyadaki yönetimlerin zorda kalması demektir bu. Kova aslan tutulmalarının canlı yayınlarını da yaparız yine. Evet. Ama her zaman için kova aslan tutulmaları halkın hakkını isteme dönemleridir. Ee, Birlik duygusu, toplumlarda birlik duygusu, efendime söyleyeyim birbirine kenetlenme duygusu yükselir ve bir şekilde hakkını alır sevgili arkadaşım. İnşallah güzel günler göreceğiz çocuklar. Evet inşallah. Artık umudumuz var. Değil mi? Bir de Satürn Koç ne hatırlatıyor? Satürn Koç, Jüpiter Yengeç. Sevgili arkadaşlar, bakın Türkiye'nin Plütosu 12 derece Yengeç burcundadır. Orası sert bir dönüşüm noktasıdır.
Satürn oraya gelecek ve Koç'un yani 12 derece Koç burcuna geldiği zaman Satürn Türkiye'nin Plütos'una kare yapacak. Ki nitekim şu anda Satürn Türkiye'nin ayına, yani ikizler son derecelerdeki ayına kare yapıyor. Ve yaşattıklarını görüyoruz. Bir toprak ana, milliyetçiliği falan gene bir daha bir yükseltti. Bir şey hissinde yaşıyoruz şu an aralar. Şimdi bu Satürn 12 derece Yengeç burcuna geldiği zaman, 12 derece Koç burcuna geldiği zaman Yengeci karelerken nedir bu biliyor musunuz? Askeri mahkemelerdir. Satürn en yüksek yargı makamıdır. Neyse, şimdi biz bu önümüzdeki dönemi biraz daha Neptün Koç'u anlatalım. Değişimler ve devrimler diyoruz ya, sence bu Neptün'ün sınırları eritmesi prensibi var ya, şimdi Koç'ta da ben diyoruz hep. Bu geçişte kendimizi kurban etmekten vazgeçip kendi ruhsal kimliğimizin savaşçısı mı olacağız? Bunu 2,5 yılda Satürn yapacak zaten. Önce ben demeyi öyle bir öğreneceğiz ki önce ben artık ilişkilerde. Ya bakın, bu aslında benim bir noktada çok karşı olduğum bir konu. Öyle bir ego pompaladılar ki insanlara Neptün balıkta, bu da yanlıştı bence. Çok kıymetlisin, çok değerlisin, komşunu evine alma, evin senin barınağın. Efendime söyleyeyim, şuna taviz verme, sen en kıymetlisin. Ne oldu? İçi boş bir ego şişkinliği var şu anda insanlıkta. Evet, herkes akıl dağıtıyor, herkes akıl veriyor ama Şöyle söyleyebilirim, toplumu ayakta tutan değerleri dibine kezzap döktü, kibrit suyu döktü. Yani ben çok kıymetliyim, ben çok değerliyim, ben şuna taviz veremem. Bakın, evimizde misafir istemiyoruz. Yani eskiden 12 kişilik olan yemek takımları bile artık 4 kişilik. Piyasaya çıkıyorsun, yemek takımları 4 kişilik. Çünkü evimizde misafir çağırmıyoruz. Çünkü ben kıymetliyim. Evlerde tabii eskisi gibi o kalmadı. Herkesin bir hayat gailesi var. Eskisi gibi kadınlar ev hanımı değil, misafir ağırlamalar falan. Ama bu içi boş egoyu Neptün toparlayacak. Aslında ne olduğunu, kendinin ne kadar kıymetin olduğunu, o içi balon var ya, o balonu söndürecek. Özellikle bunu Koç burçlarına yapacak. İki düşün, bir konuş konusunu gündeme getirirken aynı zamanda kendi öz değerimizi sorgulamaya getirecek bize. Ama dediğim gibi bu içi boş bir egoyla değil de gerçek değerlerle gerçekleşecek bizim artık hayatımızda. Ben Neptün balıktayken affet, sırtına yük kalmasın. Arkadaşım, yani hayatımın canını okumuş, özellikle korkunç çocukluk geçirmiş insanların iyice psikolojisini bozdular. Sen travmatik bir çocukluk geçirmişsin. Annen, baban bunu bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde. Herkes ilk defa buluyor. Tabii ki hatalar yapabilirler. Ama sen o noktada herkesi affederek, o kadar travmatik bir çocukluğun üzerine herkesi affederek kendi çocukluğuna haksızlık etmiş oluyorsun. Kendi kul hakkına girmiş oluyorsun. Herkesin hakkını vereceksin. Ben kimseyi yargılamıyorum ama affetmiyorum da demeyi düstur edineceğiz artık kendimize. Anlatabildim mi? Hayatımızdan çıkartma ya da hayatımızdaki yerini belirleme konusunda daha mantıklı, daha içsel, daha buramızın sesini dinleyerek, kalbimizin sesini dinleyerek, iç sesimizi bilinçaltımıza kulak vererek gerçekleştireceğiz bunu. Ve önümüzdeki çok uzun bir 15 yıla kadar uzayan bir süreçte yapacağız bunu. Bu önümüzdeki 2 yıl çok çok kıymetli. Özellikle 97-98 doğumlu öncü burçlar. 96, 97, 98 yıllarında doğan Satürn kavuşumu yaşayacak olan öncü burçlar. Bakın, 33 yaşa kadar süre verir Satürn. O güne kadar bu gelişiminizi tamamladınız, yoksa çok fena döver. Şimdi önümüzdeki 2 yılı iyi değerlendirin. Satürn kavuşumu yaşayacaksınız. Eyleme geçmekten, risk almaktan, sınırları aşmaktan, gitmekten, okyanusu geçmekten korkmayın. Korkmayın arkadaşlar. Eylemde olduğunuz müddetçe bakın, suyun üzerine yatarsınız, batmazsınız.
Kulaç atarsınız, batmazsınız. Neptün zaten denizlerdir. Kulaç atarsınız, batmazsınız. Ama panikle çırpınırsanız boğulursunuz. Yani İlyas enerjisi bir noktada kötücül diyenler var. Klasikçilerde kötücül olarak görülür. Hint astrolojisi de Neptün'ü pek sevmez ama ben severim. Ben Jüpiter'den korkarım. Çünkü Jüpiter sınırları öyle bir genişletir ki ne yaptığını, ne ettiğini bilmez insanlık. Ama ve lakin arkadaşlar İlyas enerjisi ve Hızır enerjisi bugünlerde önümüzdeki dönemde, önümüzdeki 2 yıl özellikle Koç. Terazi. Çünkü karşıtlık teraziler önümüzdeki dönemde çoktan seçmeli. Yani hayatlarındaki fırsatları çoktan, birçok fırsatın içinden seçimler yapacaklar. Çünkü karşıt açılar cüz'i iradedir. Ve terazi burcu hem Neptün'den hem Satürn'den karşıt açı alırken diyecekler ki bu yöne mi, bu yöne mi gideceğim. İşte o noktada şuranın sesini dinlemek ve astrologlardan destek almak önemlidir arkadaşlar. Evet, evet. Rehberlik almak çok önemli bir şey. Ruhsal rehberlikte aynı şekilde canım kızım, yok pardon Özlem Koç. Güneş Akrep Ay Terazi olarak çok sevindim. Evet, kızım da Özlem. O da Güneş Akrep deyince ve fotoğrafınız da kızıma o kadar benziyor ki büyük kızıma. Benim Özlem sandım. Ben de çok seviniyorum gerçekten. Özellikle teraziler Plüto Oğlak'ta aldıkları kareden ve Plüto terazi kuşağı hem Güneş'i terazi hem Plüto'su terazi olan kuşak yani şu geçtiğimiz asrın en ağır dayağını yedik biz. Bu asrın ve geçtiğimiz asrın en ağır dayağını Plüto terazi kuşağı bir de bunun üzerine Güneş'te terazi olan kuşak yani 71-84 yılları arası doğanlar çok ağır dayak yedik biz. Şimdi Plüto desteği almaya başladık. Bir de çoktan seçmeli bir döneme geldik sevgili arkadaşlar. Bir de Uranüs ikizlerde de önlerine çıkan fırsatlar terazi burcunun böyle aniden olacağı için düşünme fırsatı pek de bırakmaz Uranüs. Hemen bugün karar ver ya da gidiyorum der. O yüzden gözü açık olsun terazi burçlarının sağlık konusuyla alakalı olarak da şimdi ve bir de müzmin bekarları da evlendirecek. Neptün Koç, Neptün, müzmin bekarlar da karşıt açıdan dolayı 71 doğumlular. Evet. Evet kız bayağı, bizim için bayağı güzel zamanlar Özlem Hanım. Allah hazmıyla versin. Evet. Allah hazmıyla versin. Evet. Evet soru alabilir miyim arkadaşlar? Sorularınız varsa soruları alabiliriz. Yaylar, gidiyorum, valizimi topladım, keşfediyorum. Bu illaki somut boyutta olmak zorunda değil. Ruhsal alemde de dünyayı tavaf etmeye çıkıyorum diyen var mı? Çok güzel, sizin için de Aslan burçlarının ilk dereceleri, Yay burcunun ilk dereceleri. Sizin için de çok güzel zamanlar bunlar. Evet, tek tek burçları şöyle bir geçelim istersen. Toparlamış oluruz. Koçlardan bahsettik arkadaşlar. Sevgili koçlar, dediğim gibi eyleme geçecekler artık. Hayallerini gerçekleştirme yolunda yürüyecekler. E, Hastane, efendime söyleyeyim, devamlı kullandıkları ilaçlar, hastane sağlık konuları, kapalı alanlarla alakalı konularda dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü ne derseniz deyin, Neptün ilaç alırken ya da sürekli olarak kalıcı olarak bir rahatsızlıkları varsa ve bundan dolayı sürekli kullandıkları ilaçlar varsa bu ilaçlar konusunda dikkatli olsunlar. Koç burcu baş bölgesiyle alakalı olduğu için Neptün Koç burcunda özellikle baş bölgesiyle alakalı sağlık sorunları tırmanabilir. İşte nedir bu? Tüm dünyada sinüzit artabilir, vertigo artabilir. Efendime söyleyeyim gözlerle alakalı konular artabilir. Ama bunlarla alakalı hastalıklarda da Alzheimer gibi bir takım mental hastalıklar gibi konularda da ilerlemeler ve şifalanmalar gelecektir. Evet. Bu hastalık baş bölgesindeki tümörler konusunda, tedaviler konusunda ilerlemeler getirecektir. Ama 2,5 yıl boyunca Satürn Koç burcunu terbiye edecek. Çünkü dediğim gibi çocuktur Koç. Ne yapacağını bilmez.
Ama ne vardır? Mesela bir bebek, bakın, eliyle korkuyu da tanımadığı için yılanı boğabilir. Tutar. Evet. Evet, 3 aylık bir bebeğin gücü o yılanı Korkuyu boğup bilmiyor çünkü. Evet. tanımadığı, korkuyu bilmediği için. Ve hani hep kişisel gelişimcilerin bize sürekli anlattığı bir masal vardır. Kurbağam hep şampiyon oldu çünkü benim kurbağam sağırdı der. Duymuyordu. İşte korku pompalayanlardan uzak durduğu müddetçe hep ilerleyecekler koç burçları, boğa burçları. Bir tek sizin boğa burçları değil. Ee, Boğa burcu Uranüs'ten, dengesizlikten, aniden, her şeyin aniden ortaya çıkmasından, Uranüs etkisinden, 7,5 yıllık bir Uranüs etkisinden artık İkizler Burcu'na geçecek yakında ve kurtulacak. Şimdi Boğa burcunun Güneş olarak 12. evinde ne var? Hem Satürn var, hem Neptün var. E, Boğa burçları şöyle söyleyebilirim, içsel korkularıyla başa çıkmayı öğrenecekler artık. Yani zaten Boğa burcu şu anda Plüto karesi alıyor. O korkularla başa çıktıkları müddetçe içlerindeki büyük kudretle tanışacaklar. Hep söylüyorum, Plüto çok büyük kudrettir. Karede zorlayıcı, o yöne iten bir açıdır. Yani illa bu tarafa der. Ama sabit burçların en inatçısı, konfor alanından çıkmakta en çok zorlanan Boğa burcudur. Değişimlerden çok korkar. Tuvalet kağıdının markasını dahi değiştiremez. O kadar alışkanlıklarına, geleneklerine, adetlerine falan filan çok bağlıdır. Sevgili arkadaşlar, demem şudur, boğa burçları içlerindeki büyük güçle, çünkü onlar Uranüs, her duruma göre pozisyon almayı o kadar iyi öğrendiler ki 7,5 yılda, son 3,5 yılda özellikle. Yani duruma göre pozisyon almayı, gerektiğinde konfor alanından çıkmayı zaten onlara Uranüs öğretti. Ne kaldı geriye? İşte bir yüzleşmeler kaldı ve o kudretin de tadını çıkartma kaldı. Sevgili ikizler, çok sevgili yeğenim benim. Yani yurt dışında okuyor, Dilancı. Seyretmiyordur büyük bir ihtimalle canlı yayını. Seyrediyorsa da, sonradan seyrediyorsa selamlar. Şimdi Evet. ikizler, üst bilinç ikizler burcunda İdris Aleyhisselam'ın Hermes'in alanına geliyor. Şöyle, ikizler burcunu çok seviyorum. Çünkü ikizleri çıkartırsak haritadan gerçekten dünyanın esprisi kalmaz. Yani ikizler burcu enerjisi çıkarttığımız anda eee, şey kalmaz, enerji kalmaz, bilgi kalmaz, Haber eğitme, olmaz. haber kalmaz. Şimdi iletişim alanında, efendime söyleyeyim, bilgi alanında hızlı değişimler, eğitimlerle alakalı hızlı değişimler olacaktır. Evden eğitimler, online çalışma sistemleri yeniden şekillenecektir Uranüs ikizlerde. Ticarette, efendime söyleyeyim, sözleşmelerde, her konuda değişimler gelecek İkizler Burcu'na ve İkizler Burcu da hızlı değişimler hayatlarında e, hiçbir şeye tam olarak tutunamayacaklar. Aniden karar değişiklikleri, aniden yer değişiklikleri, aniden kariyer değişiklikleri yapacaklar. Evet. Ama ben Uranüs ikizlerin özellikle bizim ülkemizde üniversite kayıt sistemini değiştireceğine inanıyorum. İnşallah ve sağlık sisteminde, sağlıkta ve eğitimde ciddi reformlar yaptıracağını düşünüyorum. Uranüs ikizlerin. Ama ikizler için evet, güzel zamanlar mı? Güzel zamanlar. En güzel ne zaman olacak onların en güzel zamanları? Şu önümüzdeki bir yengeç ikinci evlerinden geçtiği için, Jüpiter yengeç ikizlerin ikinci evinde geçtiği için zaten para konusunda açılımlar var ikizlerde. İnşallah daha da yükselecek. Sevgili yengeçler, sevgili yengeçler, Jüpiter retro yaparken eski konular, kökler, aile, anne soyu, bunlarla alakalı eski yerleşim yerleri, vatan, millet, taşınma, yabancı ülkeler, bunlarla alakalı konularda
Bir kısır döngü ve şimdi tekrar açılımlar süreci başlayacak. Mart ayının başından itibaren Mart ayının 10'u gibi Jüpiter düze geçecek çünkü Yengeç Burcu'nda tüm evle alakalı, emlakla alakalı konularda tüm burçlar için bir gevşeme, rahatlama, satılacak mı, satılmayacak mı, taşınacağız mı, yerleşeceğiz mi, oraya gideceğiz mi? Bütün bu konular bir netleşecek, önümüzü göreceğiz. Eskiye dair tüm konuların üstünden geçiriyor. Şu anda Jüpiter Yengeç Retrosu. Ve Jüpiter Aslan'a geçtiği zaman, ikinci evinden geçtiği merkezli haritalarda ikinci evinden geçtiği için tüm Yengeç Yengeç burcunda Jüpiter tam potansiyel. Zaten şöyle söyleyebilirim, yücelimde olduğu bir burçta Yengeç tam potansiyelini gösterecek arkadaşlar. Düze geçtiği zaman yemeye başlayacak Yengeç burçları. Aslan burçları Boğa tutulmalarında Gat yönü Aslan burcu olduğu için, Güney Ay düğümü yönü olduğu için bir takım sıkıntılardan geçebilir piyasaları, tel para piyasaları, altın konusu, çocuklar, eğitim hep Aslan burcunun kontrolündedir. Yasa dışı bahisler falan gibi sert etkiler tüm dünyada, özellikle ülkemizde. Aslan burçları dediğim gibi kalp bölgesini temsil ettiği için 6. eviniz Aslan burcuysa, 12. eviniz Aslan burcuysa konularınızı vesaireyi bir kontrol ettirir derim ben. Geçen canlı yayını da demiştim. Başak burçları kararlar almak zorunda kaldılar onlar. Hem Satürn hem Neptün başta açılarda karara zorladı. Doğru kararlar, iyi kararlar derken yaplayacaklar. Çünkü noktalarından yani üzerinde noktadan Güney Ay düğümü geçip Aslan Burcu'na geçecek. Ve karşı Satürn'ün de etkisinden aldığı zaman tüm onları kararsızlığa iten, öne geçmelerine engel olan gerçekten müjdeli bir döneme giriyor ve az bir yıllık bir müjdeli sürece girecek 28'leri ve akrepler. Terazinin ilk evde güneşi olanlar, terazi burcunun yani Eylül ayının sonunda dünyaya gelenler, Eylül ayının 25'i gibi dünyaya gelenler, güneşi olanlar şu anda Plüto kuvveti aldıkları için Plüto'dan 120 yıl için güneşlerdeki en büyük zenginlik göstergesidir sevgili arkadaşlar. Onlar da Plüton'un kuvvetini ve kudretini devlet konularında, efendime söyleyeyim, kendini evlilik konularında sevgili arkadaşlar. Ben terazi burcunun ilk derecelerini anlatıyordum. Orada dondu sanıyorum. Oradan devam ediyorum arkadaşlar. Anlayamadım, şu kısmı duyamadım diyenler olursa onlar için tekrar ederim. Olur mu? Evet, terazi burcunun ilk dereceleri. Yani Eylül ayının sonunda dünyaya gelen sevgili teraziler. Eylül ayının 25'inden sonra dünyaya gelen. 23, 24, 25 o civarlarda dünyaya gelen sevgili teraziler. Ondan sonra Plüto'da şu anda 120'lik etki alırken hem hukuksal anlamda hem ticari anlamda hem evlilik anlamında maddi konularda, kararlar konusunda efendime söyleyeyim Plüto'dan 120'lik etki alırken Neptün ve Satürn'den de karşıtlık alıyorlar. Kararları verirken Hızır Aleyhisselam'ın kudreti üzerlerinde. O yüzden çok şanslı görüyorum. Terazi burcunun ilk derecelerini özellikle 2016'dan 2015'ten askıda kalmış olan
o günlerde vazgeçtikleri, ümidi kestikleri konuların tekrar geriye dönmesi konusu. Ertelenmiş ta 19-20'li yaşlardan ertelenmiş hayaller. Tüm bunları gerçekleştirmek için hem Plüton'un gücü hem de Satürn ve Neptün'ün karşıt hadi bir karar alalım mı artık kuvveti onlardan tarafa olacak. Var. Sonuçta parada. Her şey para. Yani şimdi arkadaşlar ben şurada bir şey vermek istiyorum, es vermek istiyorum. Yani her şey paradır. Çünkü burası maddi alana düştüğümüz alandır. Evet, sağlık çok önemlidir. Önce tabii ki sağlıktır. Ama sağlık zaten varlığımızla, hayatımızla alakalıdır. Ama o hayatı devam ettirmek için, o hayatın varlığını korumak için maddiyat şarttır. Parayı sevmiyorum, parayla işim olmaz, bilmem ne gibi haşa cümlelerden uzak durun. Siz parayı severseniz para da sizi sever. Siz Aynen. sevmezseniz o yani 2 kere 2 4 kadar basit bir denklem bu. Evet, sevgili akrepler. Akreplere geldik. Akrepler de Jüpiter desteği alıyorlar. Özellikle akrebin orta dereceleri şu anda Jüpiter'den 120'lik etki alırken başkalarının paraları konusunda, miras konusunda, efendime söyleyeyim, bir yerden e, yıkıntı bile olsa ev miras kaldı diyen akrep burcu çok fazladır şu aralar çevremizde. Akrep burçları başkalarının işte tazminatlar, efendime söyleyeyim, beklenmedik nafakalar, sonracığıma eşinin parası, eşin çünkü akrep burcu zodyakta eşin parasıdır aynı zamanda. Akrep burçlarının kocaları da çok zengin oluyor. Şu dönemde inşallah Allah daha çok versin. Ee, Amin. bu Akrep burçları en çok işte dediğim gibi eşten tarafta da yüzleri gülecek. İşte miras konularına, başkalarının paraları konusunda Jüpiter desteği alıyorlar. Birazcık şu anda tam 15 dereceye doğru gerilerken 15 derece Akrep burcu sevgili arkadaşlar bakın orası haritadaki en sert noktalardan bir tanesidir. Nedir biliyor musunuz? Zebun eden bölgedir. Yani Jüpiter 15 derece Yengeç burcundayken yani astrolojiyi arkadaşlar birazcık takip edin. 15 derece Yengeç burcuna gerilediği anda 15 derece Zubenel Genubi'ye 120'lik atarken karmik bir takım düğümler çözülür gökyüzünde. Zebun olur. Hakka girenler, efendime söyleyeyim, hak yiyenler, en çok da bunun ekmeği akrep burçları yiyecek. Akrep burçlarının hakkına giren, efendime söyleyeyim onları üzen, onların işte parasına ya da ne bileyim rızkına engel olan kim varsa bunlar bedelini ödeyecekler. Özellikle şu tabii 15 dereceye kadar bir geri gelecek şu anda 16 derecelerde. Yani o Sirius noktasına yaklaşırken Zubenel Genubi'yi 14,5 14,20 derecelerdeki Zubenel Genubi'ye 120'lik atarken bakın bu haritanızdaki Akrep burcuyla da alakalıdır. Yengeç ve Akrep burcuna baktığınız zaman haritada hangi konularda sizin de hayatınızda karmanın çalışacağını, hakkınızı nihayet alacağınızı ya da ödeyeceğinizi herkes melek değil sonuçta. Yani yaptıysan bir şey onun da karşılığını ödeyeceksin. Ama en çok burada zebun olmak konusunu akrep burçları deneyimleyeceklerdir. Ne kaldı? Terazi, akrep, yay. Yay. Yay burcunun da ilk dereceleri işte Satürn, Neptün 120'liği alırken onlar valizlerini hazırlıyorlar. Çıkacaklar, dolaşacaklar, yüksek öğrenimle alakalı konularda bir anda 3. sınıfa kadar okudum ama içimden geldi bırakıyorum, tekrar baştan başlıyorum deme enerjisi de yükseltecek Satürn, Neptün. Koç burcunun ilk derecelerinden Yay burcunu destek verirken özellikle yüksek öğrenimde ve yargıda sert değişimler getirecektir. Ee, Yargıdaki sert değişimler de gerçekleşecektir ve bir anda yüksek öğrenimin ortasında kariyer planını değiştirenlerle çok karşılaşacağız ama Yay burcu bol bol seyahat edecek. 20 yıldır gitmek istiyorum bir türlü gidemiyorum dediğiniz ve bir de şöyle söyleyebilirim. E, Yay burcunu karalarken Satürn ve Neptün bazı yay burçlarına
dil öğrenme konusunda zorluk çıkarttı. Yay burçları, eğer dil öğrenmek istiyorsanız gidin öğrenin, tamam çıktı. Koça geçti artık. Rahatladım. Dil öğrenme konusunda, yabancı dil öğrenme konusunda ve iç sesine güvenememe konusunda zorluklar yaşamışlardı. Yay burçları da haritanın artık nefes alan burçlarından bir tanesi, tüm değişkenler gibi. Başak Burcu da aynı şekilde, İkizler Burcu da derin bir nefes alıyor. Ve Oğlak Burcu. Oğlak Burcu'nun ilk dereceleri. Şimdi Oğlak Burcu'nun ilk dereceleri sevgili arkadaşlar şu anda hem Satürn'den hem Neptün'den kare alacaklar. Orası polis noktasıdır. Gözlerle alakalı noktadır. Kemiklerle, diş hekimleriyle alakalı konular Oğlak Burcu'nun ilk dereceleridir. Özellikle diş hekimleriyle alakalı, diş tedavileriyle alakalı kanunlar, yasalar değişebilir ya da kolaylıklar getirebilirken özellikle öncü burçların ilk derecelerinde yerleşimleri olanlara diş tedavilerinde bir hız kazandırsınlar ki bunlardan bir tanesi de benim. Dişlerimize gideceğiz, seneye gideceğiz, baktıracağız sevgili arkadaşlar. Omurgayla alakalıdır Oğlak Burcu ve dik durmakla alakalıdır. Dik duranların kazanacağı bir döneme giriyoruz. Omurga şart diyoruz yani. İşte o omurganın ne kadar şart olduğunu deneyimleme sürecimizde Neptün, Satürn, Koç transitiyle başlayacak ve Kova Burcu, Kartal Gözü ve üst bilinç, Yaradanımın bilinç alanı, datalar, çoktan seçmeli alanımız. Plüto işte bize burada ne yapıyor? Çoktan, yani sonsuz seçenekler içinden seçimler yaptırıyor. Ama neyi kime? Ruhu yükselebilenlere, kendini yükseltebilenlere, toplumun içinde kaybolabilenlere. Bakın, Plüto çok çıbanbaşı olmayı sevmez. Çok çıkıntıları sevmez. Toplumun içinde kaybolabilme. Ya liderlik yapacaksın Aslan Burcu'yla geçip en baş köşeye oturacaksın ya da o toplumun içinde kaybolacaksın. O topluma ciddi anlamda hizmet edeceksin. O toplulukların içinde şeylik yapmayacaksın. Nasıl söyleyeyim sana? Yanlış yapmayacaksın. Yani devrimcilik, o yanlış değil bakın. Şeyi sakın, bu çıbanbacı derken iyiye doğru toplumsal savaşı körüklemekten bahsetmiyorum. Hani toplumun huzurunu bozma, efendime söyleyeyim, insanları rahatsız etme falan gibi konuları sevmez. Pluto zaten bunları düzeltecek. Sonradan görmeliyi de sevmez. Avamlığı da sevmez Pluto. Kova Evet. burcunun bir İtirafçıları da sevmez. Yani itirafçı görünümü altındaki iftiracıları. bunları da sevmez. Yani bir ciddi anlamda içinde dışında. Yani şöyle söyleyebilirim. Bir görünen yüzü vardır, bir de görünmeyen yüzü vardır ya, insan olsun, toplum olsun. İşte o görünmeyen yüzü aşikar eder Pluto. Ve sonradan görmelikten de hiç hoşlanmaz. Pluto Oğlak Burcu'nun son derecelerinden geçerken, pick-up noktasından geçerken, tavus kuşu, gösteriş, makyajlama falan noktasından geçerken İyice bir ortalığa sermişti aslında onları. Tutuklanmışlardı falan filan, bir takım şeyler olmuştu. Şimdi tekrar 10 derecenin üzerine çıktığı zaman Plüto, göreceksiniz bunu da sevgili arkadaşlar, tekrar bir hizaya sokacaktır. Ama kova burçları genel anlamda gücün, kuvvetin ve kudretin farkında oldukları müddetçe iyi bir dönemdeler. Ve sevgili balık burçları, ki bunlardan bir tanesi de benim, geçmiş olsun bize. Şimdi ben 2,5 yıl önceki ya da 3 yıl önceki, ben 2022'deki benim hiç değişmedim diyen balık burcu varsa uzatsın, alnından öpeyim ben. Özellikle ay balıklar. O kadar değiştiniz ki, o kadar değiştik ki. Biz Neptün sınavını doğru verdik mi, vermedik mi konusunu en çok Jüpiter Yengeç burcunda Prokyon'a geldiği zaman, yani 26 derece Yengeç burcu Jüpiter transitinde göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, Neptün gerçekten göründüğün gibi misin, için ve dışın bir mi konusunda geçtiği yeri test eder. Bizi test etti. Kendin için dilediğini başkası için dileyebiliyor musun? Bunu test etti. Bakalım geçtik mi, geçmedik mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama 2022'den bu yana çok değişen,
balık burçlarını kutluyorum. Önümüzdeki nefes alma sürecini değerlendirmek için enerji ve kolaylıklar diliyorum. Bu kadar. Evet, ağzına sağlık. Maşallah. Vallahi nefes almadan konuştun. Çok güzeldi. Harika bir yayın oldu Gülşah. Lisan ettimse affola. Bütün katılanlara çok teşekkür ediyorum.